Taşkent'in en ünlü teknoloji pazarı diyebiliriz. 4 milyon 400. 4 milyon 400. 16 Pro var mı? Kapalı kutu 0. Pro Max var mı? Buradan alsan, açtırma parası versen yine 10 bin lira kârdasın. Ya şunlara bak, minnacık. Burada soralım. Dolar. Anlamıyorum. Fiyatı nedir? Fiyat. Fiyat? Kaç son, kaç dolar? Ne yazık ki bulamıyoruz. Kalabalık olan yerler bir tık daha ucuz oluyor. Baksana, normal kasa bile satıyorlar. Her şeyi bulabileceğin bir yer burası. PlayStation 5 ne kadar? MacBook Pro ne kadar? Vallahi hiç hatırlamıyorum ne kadar aldığımı. Burada ne kadar? 100.000 son. Burası 47. Çok fazla ütü masası Türkiye'den çok geliyor. Yolumuz bir, kanal. Evet. Yeni videomuza hoş geldiniz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyim. Bakın burası da benim konakladığım Jules Verne isimli hostel. Paylaşımlı odada kalıyorum. Bir önceki videonun kapanışında gördüğünüz gibi. Bu bölümde abi sizlerle birlikte Özbekistan'da başkent Taşkent'te Taşkent. Çok farklı oluyor. Çok farklı geliyor aslında. Başkent Taşkent'te bir teknoloji mağazalarının olduğu büyük bir alan var. Oraya doğru adım adım gidiyorum. Sokaklardan, ara sokaklardan geçeceğim. Oraya gideceğiz. Orada hep birlikte telefon modellerinin fiyatlarını, iPhone'ların, Xiaomi'lerin fiyatlarını öğreneceğiz. Benim aldığım duyumlara göre Özbekistan ucuz diyorlar. Ucuz mu değil mi göreceğiz. Benim de aklımda bir telefon almak var buradan. Alır mıyım, almaz mıyım bilmiyorum. Bakacağız gidince. Buradan böyle iniyorum. Evlerin yapılarına bakar mısınız dostlar? Bakın mesela bir önceki videolarda anlattığım olay. Doğalgaz sistemleri hep böyle sokakların yukarılarında oluyor. Bakın yine önümüze bir Chevrolet marka araç. Yine yanımdan bir Chevrolet marka araç. Yine karşımda bir Chevrolet marka araç. Yani burada Chevrolet markasını çok fazla görüyorsunuz. Burada fabrikası olduğundan dolayı halka peynir ekmek gibi dağıtmışlar resmen. O şekilde diyebilirim, yani çok ucuz. Ondan dolayı herkes almış. Bakın şöyle bir nehrin etrafındayım. Burada kano yapıyorlar. Baksana. Vay. Çok güzel. Burada sulama çalışmaları oluyor. Evlerin büyük büyük duvarları, avluları var. İçlerinde küçük evleri var. Bakın bu da bir elma ağacı mı bu? Elma sanırım. Bir elma ağacı. Şu karşıda görmüş olduğunuz kule televizyon kulesi arkadaşlar. Hemen şurada bulunan mavi kubbeli cami ise Beyaz Cami olarak geçiyor. Bakın şu an ağaç araya girdi. Teknoloji mağazalarından çıktıktan sonra dostlar o caminin içerisine de bir göz atacağız. Size o caminin içerisinde göstermiş olacağım. Burada bu şekilde yenilikler yapılıyor. Yani ben gezdiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla şunu söyleyebilirim. Özbekistan'da gerçekten büyük bir değişim var. Büyük bir yenilenme var. Büyük bir yenilenme çalışmalarına girmişler. Çünkü gerçekten son zamanlarda çok fazla turist çekmeye başladı bu ülke. Bundan dolayı ülke yenilenmelere girmiş. Güzel olacak diye düşünüyorum. Beyaz Camii'yi buradan da gösterebilirim size. Tam karşımda. Burası akşam vakitlerinde ışıklandırılmasıyla oldukça etkileyici bir manzara sunuyormuş. Dostlar, Özbekistan Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi. Ve aynı zamanda ekonomisi de son yıllarda hızla gelişmekte olup ekonominin temeli tarım, özellikle pamuk, buğday ve ipek üretimi. Bunun yanında doğalgaz, altın ve uranyum gibi yeraltı zenginlikleriyle ekonomiye büyük bir katkı sağlıyormuş. Son yıllarda hükümet ekonomiyi daha serbest hale getirmek için adımlar atıyor. Yabancı yatırımlar artıyor, turizm canlanıyor ve modern şehirleşme projeleri dikkat çekiyor. Bakın şurada bir kano yapan genci gördük.
Mesela çok güzel bir şey. Mesela bizim ülkemizde de böyle şehirlerin ortasından akan nehirler var. Kastamonu'da gördüm, Amasya'da var ya da ne bileyim Eskişehir'de var. Buralarda da mesela böyle kano etkinlikleri düzenlense ne kadar güzel olur. Öyle olmaz mı yani? Bir düşünün. Halkın yaşamına bakarsak Özbekler geleneksel kültürlerini korurken aynı zamanda modern hayata da uyum sağlıyor. Büyük şehirlerde yaşam daha hızlı ve ticaret merkezli, kırsal bölgelerde ise insanlar hala daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Misafirperverlik çok önemli bir konumda burada. Bir eve girdiğinizde mutlaka çay ve ikramlarla karşılaşırsınız. Gelir seviyesi Batı ülkelerine göre daha düşük olsa da halkın büyük bir kısmı dayanışma içerisinde yaşıyor. Ve ben hani öyle kirli bir şehir görmedim. Burayı temiz, derli toplu, düzenli bir şehir. Sokak aralarına da girdik, gördük. Gayet memnun kaldım yani ben Taşkent'ten. Evet dostlar, gelmiş bulunmaktayız. Burası Taşkent'in en ünlü teknoloji pazarı diyebiliriz. Burada teknoloji adına ne ararsanız var. Şunu da söyleyebilirim, sadece teknoloji değil, bir sürü farklı alet, edevat da bulabiliyorsunuz. Mesela ütü masası bulabiliyorsunuz. Kasalar bulabiliyorsunuz. Bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Şimdi içeri girip öyle bir telefon fiyatlarına, hard disk fiyatlarına bir bakalım. Benim de hard disk almam da gerekiyor aslında. Hard disk de belki alabilirim. Durum vaziyete göre bakacağız. Burada bilgisayar parçalarından cep telefonlarına, kameralardan ev elektroniğine kadar aklına gelebilecek her türlü teknolojik ürünü bulabiliyorsun. Hem sıfır ürünler satılıyor hem de ikinci el cihazlara rastlamak mümkün. Özellikle yerli halk uygun fiyatlı telefon ve bilgisayar için buraya geliyor. Aynı zamanda tamir ve teknik servis işlemleri de bu pazarda yoğun şekilde yapılıyor. Bir nevi Taşkent'in teknoloji çarşısı diyebiliriz burası için. Şimdi şöyle bir dükkana girip soralım. Canon'un dükkanı var mesela. Canon'a ait hem fotoğraf makinesi hem yazıcı bilmem ne bulabiliyorsunuz. Xiaomi, JBL. Şurada bir sorayım bakayım. Selamünaleyküm. Hard disk var mı? VD Element hard disk. Transcend var. Transkent varmış. Ha, bu farklı marka. VD Element yok değil mi? Tamam. Teşekkür ederim. Bakalım bulabileceğiz mi? Umarım bulabiliriz diye düşünüyorum. Bakın burada oyuncu koltukları var mesela. Vay. Şöyle bir koltuk mesela ne kadar ya, merak ettim. Bunların fiyatı ne kadar? Kaç son? Sana güzel bir şeye benziyor ya. 4 milyon 400. 4 milyon 400. Yaklaşık olarak 4 milyon 400 ne yapıyor abi? Ortalama bir 300 dolar civarı bir şey yapıyor diye düşünüyorum. Ya burada hep ikinci eller var ya. Sıfır kutusunda çok göremiyorum iPhone. Bakın mesela Star Madeni Eşya Sanayi Limited Cingillioğlu Türkiye'den gelmiş. Ha bak burada kapalı kutu olarak var. 16 Pro var mı? Kapalı kutu 0. Pro Max var mı? Ne kadar fiyatı? 1 milyon 240. Yazabilir misin? 16 Pro Max. 1340 dolar. 55 bin lira yapıyor. 16 Pro Max. 256'lık mı? 256'lık. Pro Max'in 256'lığı 55 bin lira yapıyor dostlar. 256'lığın dostlar Türkiye fiyatı 109.999, 110 bin lira. Burada 55 bin lira. Yani buradan alsan, açtırma parası versen 45 bin lira hani kayıt parası oluyor ya, onu bile versen yine 10 bin lira kârdasın. Böyle bir durum var. Onu söyleyebilirim. Hard disk var mı sizde? Hard disk. Nerede? Hangi marka var? Burada 55 dolar, 65 dolar. VD Element var mı? Hazır mı? Kaç firma bağlıyor? Hard disk önemli. Bunlar ikinci eller oluyor değil mi? İkinci el oluyor.
Olan bu orası. O tarafta satılır. O tarafta. Hard diske bakalım dostlar. Hard disk ne tarafta? Hard disk. Bana kaç kere? Yok dayı. Bunlar tok satıcı, muhtemelen hiç ilgilenmiyorlar bile. Yapacak bir şey yok. Buradan böyle dalalım biz. Bak abi, burada beyaz eşyalar var. Burada abimiz bir şey yapıyor. Ne koymuş içine? Bir şeyler koymuş. Mesela Redmi Note diyor. Redmi'ler var burada. 16 Pro Max 256'lık ne kadar fiyatı? 1340 dolar. Aynen. Powerbank'ler. Rex'im var. Yetti. Sanırım ortalama fiyatlar bu şekilde. 16 Pro Max'in fiyatı 55.000 lira diyebilirim. Bir de buraya bakalım. Burada ne kadarmış fiyatı? 16 Pro Max 1360. Hard disk var mı burada? Marka nedir? Merhaba, hard disk alacağım. Hard disk. Marka, hangi marka var sizde? Harici hard disk. Yok mu? Tamam. Nerede bulabilirim burada? 14. 14. dükkanda bulabilirmişiz. Baksana bizim eski kullandığımız o şu Nokia telefon mesela, bak. Nokia'nın. Şunlar bile ufacık kameralı farklı telefon. Ya şunlara bak, minnacık. Vay be. Bunlar hala kullanılıyor demek ki buralarda. 14 dedi de biz 10. dükkanda mıyız? A9 aynen. 14'e doğru gidelim. 11. Bakın burada. Aha, Beko. Beko buldum. Beko gerçekten bir dünya markası mıdır dostlar? Beko'yu direkt gördüm, bakın. Biraz sıcak burası. ...14. dükkan. Şurası. Şurada soralım. Burada soralım. Bakalım. Hard disk var mı? Hard disk. Hard disk. Burada olabilir. Hard disk var mı? Harici hard disk, kablolu. Hard disk alalım. Aha, benim evdeki masaüstü koruyucusu. Hard disk VD Element 1 terabyte how much? 60 dolar mı? 60 dolar. 5 terabayt var. Şu ne kadar? 2 terabaytlık. He? 125 dolar. 5.000 lira. 2 terabaytlığı. Bunun 2 terabaytlığı var mı? Bundan bak kardeş. Yok, o değil. Böyle yok. 5 ne kadar? 5, 120. He? 120. 120. 5.000 lira diyor dostlar. 5 terabaytlık. Tutamanda mı? Ne yapsam ya? Vallahi Mecbur almam gerekiyor da bir tane. 5 terabaytlık VD Element'in Türkiye fiyatı ne kadarmış? Aynı ya. Türkiye'deki fiyatıyla aynı. Ama benim bir tane almam gerekiyor çünkü hafızam doldu. 1 terabaytlık 60 dolar ne yapıyor? 2400 lira yapıyor. Yok baba. 16 Pro Max var mı? var arkadaş. Ne kadar fiyatı? Kara aynı. He?
Qanaqa svet kerak? Dolar. Rangi qanaqa rang? Anlamıyorum. Ha, black. Ha, Black. Black. Ha, Black. Black qanaqa? 90. 1390. This is gold qanaqa? 1360. White White ham shunaqa 1390 naqa chiqadi. 1390. Tamam. Yangi rangi dese. Tamam. Rengine göre değişiyormuş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. 1390 diyor. Diğerine 1360 diyor. Diğeri 1340 demişti. 20 dolar burada daha fazlaymış. Şöyle bir daha bir bakalım. Ben bugün hard diski almak zorundayım dostlar ya. Çünkü hiç yerim kalmadı. 16 Pro Max. How much? 1330. Hard disk var mı? Hard disk var mı? Hard disk var mı? Hard disk. Hangi marka var? Uzoqdagi nechta hard disk bilan gaplashing. Tushadi. Transit var. Hard disk 2 terabaytlık alacağım. Var. VD elementin var mı? Yo'q, video element yo'q. Hangisinin var? Transit var. Transet var. Fiyatı nedir? Ha? Fiyatı nedir? Fiyat. Fiyat? Kaç son? Kaç dolar? Ha, dolar. Dolar kaç dolar? 82 dolar. 82 dolar anladım. Tamam. Yani ne yazık ki VD elementi bulamıyoruz. VD element lazım bana. Burada bir tık daha telefon fiyatları iyiymiş diyebilirim. Bakın burada da bir sürü beyaz eşya var. Farklı markalar. Burada bir sürü var. Farklı markalar. Bakın şunlar var dostlar. Bunlara da çok güvenemiyorum ya. Ne olduğu hakkında hiç bilgim yok. Store Jet var. Thank you. Ha? Bir sonrakine bak diyor. Orada bulacağız inşallah diyorum. Allah, hard disk almadan buradan dönmek istemiyorum. Belki bulabiliriz diyorum. Şurada computer diyor. Şuraya bir bakalım. Burada belki bir ihtimal eşliğinde bulabiliriz diye düşünüyorum. Hard disk var mı? Hard disk yok mu? 16 Pro Max kaç dolar? 1360. Genelde 1330 ve 1390 arasında fiyatlar hep görüyorum. Özellikle kendime tutuyorum rahatsız olmasınlar diye. Yanlış anlamayın bu konuda. Çünkü direkt onlara doğru tutunca tepki gösterme ihtimalleri oluyor. Şöyle burada var mı bakalım. Burada powerbankler var. Hard disk var mıdır? Yok mudur? Hard disk yokmuş burada da. Ne yazık ki bulamıyoruz. 16 Pro Max ne kadardır? 1350. 256'lı değil mi? 256'lı 1350. Dediğim gibi fiyatlar bu şekilde oynuyor. Şuraya da bir bakayım. Belki bir ihtimal burada bulabilirim diye düşünüyorum. Bir bakalım şöyle. Bekle çıkarmış. Hello. Hard disk var mı hard disk? YouTube'ga mı bu? YouTube channel. Doğru. Abone olup koyalım. Burada da yok ne yazık ki. Burada da bulamadık. Ya insanların çok tepki vereceklerini bilemediğim için vallahi gerçek başım döndü. Burada da yok sanırım. Hard disk var mı? Hard disk. Nerede bulabilirim buraya doğru? Yok mu? Oy sıcak böyle yüzüme vuruyor. Bakın burası bayağı bir kalabalık. Kalabalık olan yerler bir tık daha ucuz oluyor diyebilirim size. Şöyle geçelim. Şöyle bir bakalım. Burada var mı hard disk? Aa bak PlayStation oyunları falan var. PlayStation'ı bir soralım. Abimiz halletsin işini.
Ben de hard diski sorayım. Hard disk var mıdır? Hard disk. Şurada. Bak burada olabilir işte. Burada olabilir. Burada var. Ama dediğim gibi CP var. Lexar var. Onlar harici değil. Yok. VD Elements yok değil mi hard disk? VD Elements nerede bulabilirim burada? Bilmiyor musun? Baksana normal kasa bile satıyorlar. Ayaklar var. Tripodlar. Bir sürü yani ne ararsan her şeyi bulabileceğin bir yer burası. Bu bölge daha doğrusu. Şu şeyin fiyatını da sorayım ya. Ne kadar merak ettim. PlayStation 5 ne kadar? Какой именно? Kaç dolar? Дисковод? Дисковод. Digital. 540 dolar. 540 dolar. Okay, thank you. 540 dolar dostlar. 22 bin lira dijitali. Muhtemelen tek kolludur yani. Bura ne? Burada Tekno da. Buraya bir bakalım. Burada var mıdır? Burada Apple'lar var. Bunlar ikinci el olması lazım. MacBook Pro 16 GB ne kadar? Pro yok. Pro yok mu? Air mu var? Air ne kadar? Air M2 var. M2 ne kadar? 100 var. Vitesi gibi 750 var. 700 dolar. Okey. 700 dolar ortalama 25-26 bin lira civarında bir şey yapıyor dostlar. Şöyle çıkalım. Burada belki bir ihtimal olabilir diye düşünüyorum. Hard disk var mı? Yok bundan kalmadı. Yok mu? Nerede bulabilirim burada? 27 geç. 27. Kino? Kino? Aha. 27, 25 burası. Malika isimli Xiaomi'nin dükkanı burası. Burada 27. Tamam, bir tane bir yerde bulduk. O da 1 GB çıktı. 2 GB olsaydı alacaktım. Şöyle bakalım. Şöyle bak. Hard disk var mıdır? Hard disk. 2 TB. Hangi marka? Transcend var. Seagate. VD Elements. Bunun aynısı İstanbul'da benim evimde var. Evet, aynısı. Kaç para? Vallahi hiç hatırlamıyorum ne kadar aldığımı. Burada ne kadar? 100 bin son abi. 100 bin som. Ne kadar yapıyor 100 bin som? Kaç dolar? 8 dolar. Aa, çok uygun. Burada element 2 TB katlandı. YouTube. YouTube channel. Hemen gireyim. Evet dostlar, siz de hala abone değilseniz lütfen videoyu durdurup abone olabilirsiniz. Okey. Burada da yok. Ne yazık ki burada da yok. VD Element hard disk yok mu? Nerede bulabilirim VD Element? Hard disk var mı? Hard disk. Var. Ne işte? VD Element. Var. 2 TB. VG Passport 1 TB var. Silicon Power 2 TB var. 1 TB'lık ne kadar VD Element'in? Passport. My Passport VG var. Nerede? Bir bakalım. VD Element. Da. SanDisk. SanDisk. SanDisk, yes. 2 TB. How much? 2 Dolar. TB speed. Qanaqa speed? 800, 1050, 2000. Onun fiyatı. 2 TB 800 speed. This narx. Ne kadar onun fiyatı? Kaç dolar yapıyor? 147. He? 147 dolar. 147. 147. 147. Bu ne kadar? 79. 79 dolar. Tamam. Teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim. İlk girdiğim dükkanda o 1 TB'lık ne kadardı? 66 dolardı. Burada 79 dolar diyor. Arada 16-17 dolar oynuyor. Wow. Dostlar, fiyatlar bu şekilde. Yani 55 bin lira Türkiye fiyatıyla 55 bin lira arasında, ama hard diski bir türlü bulamadım ne yazık ki.
Bakınıyorum hala da hard disk bir türlü bulamadım. Şurayı bir soralım. Şöyle. Kolay gelsin. 16 Pro Max kaç dolar? Kaç? 1350. Hard disk var mı sizde? Hard disk, harici hard disk. Nerede bulabilirim? Oradan geldim de VD Element lazım bana. VD Element. Neyse. Abi hiçbir yerde hard disk niye yok ya? Hard disk bulmam için ne yapmam lazım? Gözüme de toz kaçtı. Bu taraftaki dükkanlara bakalım. Bu taraftaki dükkanlara bakmadık hiç. Bak abi. Saraylı. Çamaşır kurutmalığı. 20 metre asma kapasiteli. Nereden gelmiş? Türkiye yazıyor bak. Hangi şehirden? Konya Selçuklu. Vay be. Çok fazla ütü masası satılıyor ya burada. Ve Türkiye'den çok geliyor. Cingillioğlu. Allah güzel ticareti kurmuş yani burada. Şu ne? Logitech. Aa, Logitech var. Logitech'e bir bakalım. Çok yoğun olarak ikinci el de alınıyor dostlar. Çok yoğun olarak. İkinci el satanlar, bazı dükkanlar bayağı kalabalık yani. Aha. Ne var orada? Transit var gene ya. VD Element var mı? Hard disk VD Element. Abi hep o var ya. VD Element'i bulamıyorum. Dostlar ben gittim bunu aldım. 1 terabaytlığı aldım. 60 dolara aldım. He? Evet, yolumuz bir, yaz çıkar. Yolumuz bir, kanal. Yolumuz bir? Evet. 1 terabaytlık aldım, VD Element aldım. 60 dolar aldım. Muhtemelen fiyatı Türkiye'dekiyle hemen hemen aynı diye düşünüyorum. Almam gerekiyordu, mecburdum çünkü yerim yoktu mecburen bu görüntüleri koymaya. Ondan dolayı almış bulunmaktayım. Yoruldum ya. Dostlar bu arkam gördüğünüz gibi Malika Pazar olarak geçiyor. Burası anlattığım gibi yani Özbekistan'ın tam Taşkent'in özellikle tam kalbi noktasında bir yerde. Şurada zaten televizyon kulesi var. Oranın hemen dibindeyiz. Bakın burada da bir Chevrolet'in mağazası var. Çatır çatır arabalar satılıyor ve şunlar bile satılıyor bakın. Chevrolet'in Damas model markası sanırım. Damas. Suzuki'lerin de böyle bir modeli vardı yanlış hatırlamıyorsam. Abi şu anda Taşkent'in en yeni, en ihtişamlı camisi olan Beyaz Camii'nin yanına, önüne gelmiş bulunmaktayım. Burası 2014 yılında Anhor kanalının kenarına inşa edilmiş, dış cephesinde kullanılan bembeyaz mermerleriyle göz kamaştırıyor. Bu yüzden halk arasında Beyaz Camii olarak da nitelendiriliyor burası. Caminin mimarisi gerçekten etkileyici. 2 minaresi ve geniş kubbesi var. İçeriye girdiğinizde ise geleneksel Özbek motifleriyle süslenmiş modern bir iç mekan sizi karşılıyor. Aynı anda binlerce kişinin ibadet edebileceği bir cami diyebilirim. Minör Cami yani Beyaz Cami sadece ibadet için değil turistlerin de mutlaka ziyaret ettiği bir nokta. Özellikle gün batımında ve akşam ışıklandırmalarında bembeyaz mermerler parlıyor. Ortaya büyüleyici bir görüntü çıkıyor. Taşkent'e yolunuz düşerse buraya da mutlaka uğramanızı öneririm dostlar. Şöyle içeri doğru bir göz atalım. Baksana. Muazzam duruyor.
2014'lü yıllarda mı ne bir cami saldırıları oluyordu ya dostlar. Ondan sonra bakın camilerde ekstra güvenlik önlemleri almak için böyle demir parmaklıklarla etrafını sarıyorlar. Akşam gelip giremediğim yere şimdi gündüz gözüyle geldim dostlar. Şimdi gireceğim. Dostlar, şimdi şöyle söyleyeyim, burası bayağı ünlü bir mekan. Sürekli rezervasyon alarak gelen bir mekan. Bakın burada şişlerin bir tanesi 17.000, 15.000, 14.000, 10.000, yani 10.000 ile 25.000 arasında değişiyor şişler. Bakın burada karışık olarak da söyleyebilirsiniz. Hepsinden. Burada da farklı farklı çeşit var. Kendinizin canınız ne istediyse onu söyleyin. Ben bir bakayım, söyleyeceğim ondan sonra. Koyun eti de vardı, sığır eti de var, at eti de var, tavuk eti de var. Ben 3 tane kıyma söyledim. Kıyma yazıyordu, 3 tane kıyma. 3 tane de tavuk söyledim. Bir tane salata söyledim, bir de kola söyledim. Akşam yemeğimi bu şekilde yapacağım. Bakalım o masa ne kadar tutacak. Yemeğim geldi. Bakın dediğim gibi 3 tane tavuk, 3 tane normal kıyma. Salata söylemiştim. Ekstra yanında da salata gelmiş. Neyse bol bol salata yiyeceğiz. Bir de ekmeğimiz var. Afiyet olsun. Mutlaka geliyorsanız buraya bu kıymayı deniyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Daha tavuğu denemedim ama bu kıyma olan çok hoşuma gitti. Evet kardeşlerim, karnımızı da doyurduğumuza göre o masaya toplam ne kadar verdim biliyor musunuz dostlar? 3 şiş tavuk ve 3 şiş kıymaya artı salata, kola dahil 460 TL para verdim. Sizce fiyat iyi mi, değil mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bana göre fiyat güzel. 460 TL'ye bir İstanbul'da böyle, bilmiyorum yani, yemek zor yani, bol etli. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki Özbekistan serisinde görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıyetten katıl butonumuz aktif durumda. Katıl butonundan da kanalımıza katılabilir, bize daha çok destekleyebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz şu caminin isminin ne olduğunu yazın ki ben de sonuna kadar izlediğinizi görebileyim. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.